Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz bir Top 11 videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. İnşallah her şey yolundadır diyorum sizler için değerli arkadaşlarım. Şimdi uzun bir aradır tabii araya farklı konular, farklı perspektifte konular, içerikler girince biraz böyle taktik diziliş analizlerimize ara vermiş gibi görünsek de aynen gene hızla devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Konuya geçmeden evvel bir iki şey söylemek istiyorum. Oynatma listemiz içinde özellikle bana çok fazla soru geliyor değerli kardeşlerim. Bu taktik dizilişlerle alakalı videolarımızla ilgili sorular geliyor. Çok çok teşekkür ediyorum ilginize ve alakanıza. Ayrıca ama orada oynatma listemiz içinde şu ana kadar yayınladığımız diziliş analiz videolarımızı bulabilirsiniz. Bunun dışında ilaveten yeni pop shortslarımız var. Kısa kısa short videolarımız var. Onlar da eğlenceli, güzel, hoş videolar. İlgi alakada gördü. Dolayısıyla onları da şöyle bir göz atmanızı, izlemenizi tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün konumuza geçiyoruz. Şimdi bugünkü konumuz değerli arkadaşlar 3, 1, 4, 2. Şimdi tabii ben oldum olası üçlü savunmaya pek sıcak bakmadığımı sizler de çok iyi biliyorsunuz. Her videoda zaten bu analiz videolarında da bunu yineliyorum. Bu oyunu oynarken tabii elimizdeki ben böyle oynamıyorum. Ama işte yedek kadromdan takviye yaparaktan böyle bir dizilişle karşınıza çıkmış bulunmaktayım. Kendi oynadığım bir sistem değil. Bunu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bunu oynarken üçlü bir çakılı stopperle oynamanız her zaman avantajdır. Eğer böyle oynuyorsanız ki çok takımda bu dizilişi görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla her gördüğüm takımda da üçlü çakılı yan yana bitişik stopperle oynuyorlar. Çünkü öbür türlü bunu daha belki bir üçlü bir analiz videomda da göstermiştim. Şöyle yapalım. Şöyle oynadığınız zaman zaten bu son derece iki bek bir stopperle oynarsanız eğer bu son derece rakibiniz de kuvvetliyse büyük bir sıkıntı yaşarsınız. Hiçbir zaman böyle üçlü bir savunmayı ben tasvip etmiyorum, önermiyorum. Ha başarılı olan var mıdır? Vardır ama ben önermiyorum. Şimdi geldik tekrar arkadaşlar üçlü çakılı stopperimize. Şimdi üçlü çakılı stopperin önünde muhakkak tabii ki DMC olmalı. Zaten 3-1 olarak oynuyorsunuz. Bir DMC orada her zaman DMC'nin öneminden bahsederekten bir emniyet sibobu olaraktan bir DMC bulunmalı değerli arkadaşlar. Onun önünde iki orta saha, kanattan oluşan dörtlü bir orta saha ve iki tane forvet hattıyla bezenmiş bir diziliş arkadaşlar. 3, 1, 4, 2. Şimdi aslında burada yükü çeken bakın yine söylüyorum 1. Şu kesimdeki oyuncuların becerilerinin yüksek, oyun tarzlarının mümkünse iyi, yani çarpı 3 çarpı 4 olabilir. Çünkü oyun tarzları çok önem kazandı biliyorsunuz güncelleme ile beraber. Dolayısıyla burada mümkün olduğu kadar becerileri yüksek, doğru özel yetenekli, doğru oyuncuları kullanmanızda eğer bu sistemle oynuyorsanız büyük bir fayda var. Şimdi diyeceksiniz ki abi buna stopper grubunu katmıyor muyuz? Tabii ki. Zaten değerli arkadaşlar şimdi iki aşamada özür diliyorum. İki aşamada bunu değerlendirirsek bakın şu birinci halkamız çok önemli. 3 stopper önündeki DMC çok önemli. Mümkün olduğu kadar iyi ve kaliteli oyunculardan hatta mümkünse genç oyunculardan seçmenizi tavsiye ediyorum. Daha belki videolarından belki hatırlayanlar olacaktır.
Stoperler bir miktar yaşlı olsun demiştim ama onu dörtlü bir savunma için söyledim arkadaşlar. Eğer üçlü bir savunmayla oynuyorsanız yaş ortalamanızı biraz daha barem olarak aşağı düşürmeniz gerekir. DMC aynı şekilde her zaman önemi var. Önemini arz ediyor. İki orta sahada oyun kurucu olur, top sürücü olur. Dolayısıyla premium özel yeteneği varsa premium özel yetenekleri olur. Bunları kullanırsanız da orta sahada iki orta saha ve yanındaki kanatlar şu kanatlardan bahsediyorum arkadaşlar. Bu kanatlarla beraber orta sahada bir güruh yakalayabilirsiniz. Şimdi burada tabii yine kanatlar ileri ve geri gidecek. Dolayısıyla her zamanki sistemde ileri ve geri gidecek. Ama bu oyuncu gibi, şu oyuncu gibi ikinci bir mevki DR veya DL olursa bu daha bir avantaj olabilir arkadaşlar. Yani ikinci mevki defansa yönelik bir mevki olursa, daha doğrusu defans derken beke yönelik bir mevki olursa bence maç içinde de bir avantaj size sağlayabilir değerli arkadaşlar. Zaten forvet hattı için söyleyecek bir şey yok. Buradaki pardon özür diliyorum. Buradaki oyuncularınızın ST'nin yanında AMC özelliği de varsa aslında bu sistemi çok güzel uygulama şansınız da var. Yani biraz daha maçların durumuna göre, çıktığınız maçın şekline göre bakın bu şekilde oynayan takımları da ben çok fazla görüyorum. Özellikle kaliteli yüksek federasyonlardaki takımlarda da bu tip bir dizilişi rastlıyorum arkadaşlar. Orada yalnız şöyle bir durum var. Mesafeler arası çok eşit dağılması gerekiyor. Yani birbirine paralel, aynı hizada, aynı çizgi üstünde ve uzaklıkları da birbirine eşit olursa o zaman gerçekten oynama şeklinize göre de güzel bir sistem. Handikapı var mı? Aslında eğer şu taraf çalışırsa arkadaşlar, şuradaki DMC'niz iyi, stopperleriniz iyi, şu mevkilerde çok çalışırsa bence aslında çok büyük bir handikap yaşamayabilirsiniz. Ama yine şunu da ek olarak belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, rakibinizin dizilişi, becerileri, oyun tarzı oyuncuların çokluğu, azlığı, kalitesi bunlar da çok önemli. Ya bunlar da aslında bu oyunun biraz belirleyici özellikleri. Rakibinize göre. Siz normal şekilde değerlendirmek düşünürseniz çok büyük bir handikap yaratacak bir oyun tarzı değil. Ama dediğim gibi 3 çakılı stopperle oynarsanız, 2 bek bir stopper kullanırsanız o zaman büyük sıkıntı yaşayabilirsiniz üçlü savunmada. Bunun dışında zaten ML ve ML'deki oyuncularınız haliyle maç içinde içeri gireceği için eğer forvetiniz böyle ya da böyle olsun hiç fark etmez. Arkadaşlar buraya gerekli baskıyı, gerekli desteği verecekler. Orta sahada zaten hücum esnasında ileri çıkacağı için dolayısıyla orada yine bir kalabalık hücum etme şansınız var sistemle. Eğer şöyle yaparsak değerli arkadaşlarım, o zaman biraz daha böyle kontra atağa yönelik bir sisteme dönüşebilirsiniz. Eğer sizden kuvvetli rakiplere karşı biraz daha savunmada oynuyorsanız, savunmaya çekilerek, top çalarak kontraya çıkmak isterseniz de o zaman şu oyuncularınızın önemi artıyor. Ama tabii yine söylüyorum, bu ST'lerde AMC özelliğinin o ikinci mevki olarak en kötü ihtimalle olması gerek. Olursa ve özel yetenekleri ona göre olursa burada fayda sağlanabilir. Çünkü bunlar kontra toplarda ileri çıkacağı için orta sahadan gelecek toplarda direkt o ortadan da oynama şansınız var.
Kanatları da kullanabilirsiniz. Ama direkt ortadan şu alan içinden, değerli arkadaşlar, şu alan içinden ortadan hücum etme şansınız var. Ama tabii yine söylüyorum, rakibin dizilişine, şekline, şemaline göre. Biz şu anda afaki konuşuyoruz. Bu diziliş üzerindeki pozisyonları konuşmaya çalışıyorum. Rakibiniz çok önemli. Arkadaşlar yani savunmada işin savunma kısmını da çok kısa söyleyip videomuzu kapatmak istiyorum müsaade ederseniz. Savunma kısmında da eğer bu oyuncularınız arkadaşlar geriye yardım ederse gri özellikleri, yani kullanmadıkları özellikleri de varsa bir miktar, orada bir yardımlaşma olacaktır. Ama esas burada yükü DMC çeker. Eğer DMC'nin her şekilde müdahale olmasını istiyorsanız, oyunun orta sahaya açılmasını, kanatlara açılmasını istiyorsanız iyi bir DMC kullanmak zorundasınız. Oyun kurucu olur, premium özellikte olur ama becerileri yüksek, iyi bir DMC kullanabilirsiniz. Tabii bir ikinci mevki olursa, üçüncü mevki olursa da artı bir avantaj diyelim. Bunu da es parantez içinde söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi üçlü savunma sistemini çakıldı tutabilirsiniz. Ben arkadaşlar çok mantığa karşı değilim. Ama şöyle bir mantıkla da ileri çıkmamalarını sağlayaraktan bir nebze olsun kontra atak yemenizi engelleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de onları sabit tutmaya çalışabilirsiniz. Savunma oynar mı? Oynar. Sert savunma oynar mı? Maçına göre oynayabilir arkadaşlar. Taktik emirler için konuşuyorum. Normal oynar mı? Oynar. Hücum oynamak için de o zaman mecburen değerli arkadaşlar şunların bir miktar ileri çıkılmasında fayda var. Eğer bunları geride tutuyorsanız arkadaşlar o zaman savunma oynayıp aldığınız toplarla rakibi eksik yakalamanın peşine düşmek zorundasınız diyorum değerli kardeşlerim. Arkadaşlar bugünkü analizimizi 3, 1, 4, 2 üzerine yaptık. İnşallah yani söylediklerimizden istifade edip faydalanma şansı olan arkadaşlarımız olur. Yeni başlayan kardeşlerimiz olur. Hepinizi ailemizin kanalından değerli arkadaşlar saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Sağlık ve selam.